Cuma saatlerimiz yerel saat itibariyle 10'u 20 geçiyor. Ve gördüğünüz gibi biz gene yağmurdayız. Bugün rotamızda, planlamamızda geç kaldık. Çünkü sabah kalktığımızda sağanak yağış vardı maalesef. Onu bekledik. Biraz dindi. Artık hava düzgün veriyor. Belgrad'ın içine gireceğiz. Ondan sonra Sofya'ya doğru sürüş yapacağız. Bugün de bir sınır kontrolümüz var. Sırbistan'dan çıkıp Schengen bölgesi Bulgaristan'a giriş yapmış olacağız. Çok fazla gurbetçi var. Hepsinin yolu açık olsun. Sınır kapıları onun için çok yoğun maalesef. Aradan biraz kaçabiliyorsak kaçıyoruz, kaçamıyorsak bekliyoruz. Belgrad vizesiz olduğu için biz Türklere çok yoğun. Özellikle dün ciddi şekilde Türk vardı. Bir de bunu gurbetçiler de eklenince adım atılacak yer yoktu akşam itibariyle. Bugün Sofya'da kalıp pazartesi de Türkiye'ye doğru artık teker çevirmiş olacağız. Süre uzadıkça tabii sevdiklerimizi de özledik. Tur genel itibariyle güzeldi. Onunla ilgili bir değerlendirme yaparız son gün. Devam edebilir miydik? Edebilirdik. Ama maalesef izin sürelerimiz bu kadar. Otelde gayet düzgündü. Kötü değildi. Kahvaltısı çok zayıftı tabii. Bir de gurbetçilerin hepsi bu oteli tercih ediyor. Sanırım otobana yakın, tekrar giriş çıkış problem olmasın. Bir de otopark olduğu için güvenli. Onun için burayı tercih ediyorlar anladığım kadarıyla. Onun için kahvaltı hem çok yoğun, zaten az ürün vardı. Yani peynir, ekmek, çayla yaptık. Yeterliydi bizim için de. Bugün pazar, daha sakin, Fatih her taraf. Bir bakın şimdi içeriye girince belli eder kendini. Bu yağmur işi bize biraz iyi oldu. Belki gurbetçiler önden çıktı hepsi. Sınır biraz daha rahatlayabilir. Çoğu bir daha çünkü durak yapmayacaklar. Buradan Türkiye'ye 1000 kilometre sürecekler. Çok uykusuzlar, çok dikkatsiz araç kullanıyorlar. Umarım kazası belasız gider gelirler. Tuna'dan geçiyoruz gene. Yağmurluk giymedik. Büyük ihtimalle ayaklarımız falan batacak. İşte scooter olsa şimdi yağmurda ayakların içeride. Mis gibi. Fıtı fıtı git.
Arabanın tasarımı gerçekten enteresan. Niçin böyle bir şey yapmışlar? Şimdi rainbow alalım da ne olur ne olmaz. Gerçi mesleler güzel iş yapıyor ıslak zeminde. İşte burada çözemediğimiz mesela bu kavşak enteresan bir kavşak. Şimdi adam U çizdi. Biz buraya döndük. Yerde bir ada işareti var sadece. Bakın pink taksiler bunlar. Uber gibiler. Uygulamasını indiriyorsunuz, kartınızı tanımlıyorsunuz. Diğer taksilerden çok daha uyguna götürüyor. Uygulamadan da çekiyor zaten kart üzerinden. Aynen Uber mantığı. Bunda sadece alacağınız konumda bir yer yazıyor. Mesela otel, işte bir büfe, bir kavşak. Hani Uber'de bir konum sizi takip ederek alıyorlar ya. Bunda olmuyor. Adam bakıp bakıp selam veriyor enteresan şekilde. Fatih buradan beni sağdan veriyor. Buradan değil yani bir ileriden. Ha. Geç sağ bence. Sağ yapacağız. Bakın tireli bir. Tesla'nın en atası. Atası değil en atası. Ne güzel adam. Şehrin içinde elektrikle gidiyor. Şimdi yukarıdaki görsel diyeceksiniz. Yukarıdaki görsele de belki artık yeni çağa uygun bir şekilde bir şey yapılabilir. Bunlar çok fazla bu tarz şeylerle ilgilenmiyorlar. Gerçi bu da ayrı bir hava katıyor benim için. ...640D. Tabii dünyada Türkiye'deki gibi saçma sapan bir vergilendirme ve ÖTV sistemi olmadığı için hani onlarda da var da daha inisiyatifli. Gidiyorsun abi sağdan. Git bakalım. Evet. Belgrad'daki işimizi hallettik. Artık Sofya'ya doğru sürüş yapacağız. Bir 400 kilometremiz var bugün.
Evet, yaya öncelikli. Burada çok fazla Honda ADV 350 gördüm ben. Yani çok fazla derken ciddi sayıda gördüm. Özellikle dün gece kafamı nereye çevirsem Honda 350 ADV doluydu. Tabi buradaki fiyatlar çok da erişilebilir olduğu için burada bunlar bizden öncelikli mi değil mi bilmiyorum, vallahi geçtik ama yok, bu tarafa dönüyorlarmış zaten. Fatih, orası Buslan galiba, girme. Bilmiyoruz, evet. Bu arada otelde kahve çok kötüydü. Onun için ilk benzincide mola verip hem yakıt alır hem de kahve içmiş oluruz. Çünkü biz kahve koliyiz. Çoğu ofis çalışanı gibi. Bu binalar bombalanan binalar arkadaşlar, bakın. Bunları saklıyorlar hala. Bunun plaka sistemini çözemedim. Kimisi böyle sarı, kimisi böyle beyaz. Herhalde bunlar resmi oluyor. Bu arada Fiat Tipo dediğiniz alet Fiat Linea aslında, biliyorsunuz, bizim orada. Burada bir adet Bentley. Kim kime korna basıyor anlamış değilim. Şimdi bilmediğimiz trafik olunca ister istemez tedirgin oluyorsunuz. Bir korna olunca sonra size basılmadığını duyunca rahatlıyorsunuz. Fatih tam U çiziyoruz. Dün bu arada Sırbistan otobanını kullandık. 4 euroya tekabül etti. Arabalar için ne kadardı bakmadım ona. Bugün gene bir otoban kullanacağız sanırsam. Peki artık Belgrad'dan çıkıyoruz. Kamerayı da kapatalım. Buralarda çok fazla otostop çekip böyle gezen kişiler var, işte şehirler arası falan geziyorlar. Vallahi güvenip alır mıyım? Herhalde güvenemem. Yani burada alıyorlar demek ki bu kadar çok yapan kişi var. Biz artık Türkiye'de insanlara güvenimizi kaybettiğimiz için bu arada Avrupa'da ciddi şekilde CF Moto var. Fakat motor bisikletten çok ATV satıyor. Yani hep ATV mağazası gördüm. CF Moto, CF Moto. Reklamları da var hatta. Denk gelirse koyarım belki. O sırada kamera açık mı bilmiyorum.
Burası da polis merkezi herhalde. Hava sabah çıkarken çok serindi. Şimdi windstopper giydim onun için. Sıcak geldi. Böğrümüzü açtık. Ve nitekim yağmur başladı. Yağmursuz süremeyiz biz. Şu bulutu geçmemiz gerekecek. Umarım yakalanmayız. Şu efektör o kadar güzel iş yaptı ki bu turda. Üstümüz başımız tertemiz, kaskımız tertemiz. Evet, biraz yüksek duruyor. Yani cama da bir problem yaşamadık onunla ilgili. GP'nin camı zaten o da. Şu hayat kurtardı. Yoksa otur kask vizör temizle, kask vizör temizle uğraşıp duracaktık. O normal üstümüz de çok pislenmedi. Hani börtü böcek şu açısından mı bilmiyorum ama. Bu arada Belgrad Nikola Tesla'nın memleketi. Sırp kendisi, biliyorsunuz. Birçok bilim adamı da dünyada Sırp. Müzesi daha önce gezdiğimiz için biz gezmedik. Orasının biraz saatleri karışık, bakmanız gerekiyor. Ya grup alıyorlar. Bazen açıyorlar. Yoğunluğa göre değişiyor yaptıkları şey. Şimdi biz artık gene bir otobana katıldık. İşte bu kamerada bayağı yoğun gözüküyor burada ama gözde öyle değil. Baktım, dikkat ettim. Aa dedim, hiçbir şey gözükmüyor gibi. İnsanlar diyecek ki hiçbir şey görmeden kullanıyor diye. Yok, öyle bir şey yok. Gayet düzgün görüyorum. Hafifte zaten hızlı yaptığınızda hepsi açılıp gidiyor yani. Evet, biz bir benzin alalım. Bir de kahve içelim. Tekrar bakarız. Evet, biraz dinlendik. Fatih'i bekliyorum. Güneşli durulmuyor çünkü. Yola çıkalım. Bugün böyle ekstra derecede sıcak. Peki artık görüşürüz diyelim tekrar. Bugün otoban çok yoğun arkadaşlar. Pazar olması sebebiyle yol bayağı yoğun. Ve Sırplar da biraz agresif kullanıyorlar. Mesela şu ablayı gördünüz işte. Elinde telefon, yolu bile bakmıyor. Evet, Sırbistan'ın bir otobanına geldik. Şimdi buradan kart alıyorsunuz. İleride kredi kartıyla ödüyorsunuz. Burada bildiğim kadarıyla bir ödeme yok. Varsa sıkıntı yaşayacağız. Sadece bilet alıp geçiyoruz yok.
Böyle bekliyorlar arkadaşlar. Kimse korna çağırmıyor. Bu nereden katılmış ya? Biraz viraj yapalım değil mi? Hiç yatmadık bugünlerde. Lastikler düzleşti vallahi. Oo, işte bilmediğin yerde yapmayacaksın. Evet, biz bir mola verdik. Dışarısı 36 derece civarı. Maalesef rüzgar gerçekten zorluyor, artık sıcak. Asfaltın sıcağıyla, bir de yol aşırı kalabalık. Gördüğünüz gibi şu an burası bayram trafiği gibi. Bütün gurbetçiler Türkiye'ye geliyor. Fark ettik ki bu rotayı tersten yapsaydık daha rahat olacaktı. Fakat iş işten geçti maalesef. Sınır kapılarında ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi Sırbistan'dan çıkıp Bulgaristan'a giriş yapacağız. Burada büyük ihtimalle bayağı sıra vardır. Yani bu sıcakta kapıda durabilme şansımız yok. Hava 38 derece çünkü. Öncelikli bir şekilde davranacağız artık, bakalım. Ya polislerden talep edeceğiz. Bir şeyler olacak. Fatih bekliyorum. Fatih interkomla ilgili sıkıntı yaşadığı için kaskın içine kulaklık koyuyor. Onunla bağlanıp kontrol ediyor. Şu an konuşmuyoruz ama işte sınır kapısına falan geldiğimizde konuşarak hareket ettiğimiz için. Hadi bakalım, yola koyulalım. Nece'nin de karnını doyurduk bu arada. Bu sıcakta 180 kilometre yakın durmadan sürdük. Yola devam edelim. Ödemeye geldik şimdi. Bakalım. Şu Audi'nin yaptığını gördün değil mi? Arkanda duruyor çaprazında. Bir de sırıtıyor adam, pişmişti kelle gibi ya. Vallahi üstümüze çıktı arkadaşlar. Yani biz 150 ile gidiyoruz. Adam üstümüze çıktı, üstümüze. Hani kaçmasak üstümüzden geçecek. Yanında çocuğu, çoluğu, ailesi var herif. Boz pişmiş kelle gibi sırıtıyor böyle. Şöyle abiye verelim. 1500. 15 euroymuş arabaya tekabül ediyor. Şimdi bunlar da tabii bu işin ticaretini yapıyorlar. Hazır bu kadar adam yoksa bunlar bu yoğunluğu nerede görecekler? Hello. Kart da vereyim.
Thank you. Goodbye. Thank you. Ne kaç euro çözemedik. 870 Sırp dinara, 870 Sırp dinara 0.40 ile çarpın arkadaşlar. Bakacağız artık. Şimdi Fatih ile Intercom'da bağlı değiliz. Bu arada bir grup Selanik diye ayrıldı arkadaşlar. Tabi Selanik'e gidip mantığını çözemedim. Niye İpsala'dan geçecekler herhalde. İpsala daha sakin diye ama İpsala'da sakin değildir diye tahmin ediyorum. Bugün pazar çünkü. Valla otobanda selam veriyoruz. Ya gözükmüyoruzdur büyük ihtimalle yani. Bize de bazen ben de son dakika görüyorum, veremiyorum. Oluyor, otobanda karşı şeride çok hakim olmuyoruz. Bu tarafa odaklandığımız için. Tünelin serinliği muhteşem geldi. Evet, 3 kilometre sonra Boldur'dayız. Yani kapısındayız. Sırbistan'dan çıkacağız. Bulgaristan'a giriş yapacağız. Bugün rüzgarlı ama rahatsız değilim. Çünkü hava 37-38 derecelere çıktı. Dolayısıyla rüzgar iyi oluyor. Yoksa sürülemeyecek durumda bugün. Biz de sabahki yağıştan dolayı geç çıktık maalesef. Daha erken planlıyorduk bugünkü rotayı ama evet, sınıra geldik. Şimdi Sofya'da zaten sınıra yakın 58 kilometre buradan. Çok bir yolumuz kalmadı. Burayı atlatabilirsek Bulgaristan'a giriş yapmamızla beraber saat dilimi Türkiye ile artık aynı olacak. Evet, sınıra geldik. Şimdi buraya bakıp bir yardıralım biz buradan. Evet, sınırdan çıktık. Biraz serinleyelim. Hızlı geçtik sınırı, aralara girdik. Her ne kadar Türkler, yani gurbetçiler söylenip duruyorlar. Üstümüze araba kırıyorlar. Yabancılar yol veriyor. Enteresan. Hava 38 derece. Yani o sıcakta bizim durma bir şansımız yok. Sonra Bulgar motorcular geldiler. İtalya yapmışlar Stelvio. Bizi tuttular ki en öne kadar götürürler. Millete bağıra bağıra. Burada niye bekliyorsunuz diye. Çünkü çok laf söylediler maalesef. Onun için artık utandık biraz daha öne gitmeye yani. Bekleyelim dedik. Ama bizi alıp kurtardılar Allah'tan o sıcakta. Hemen girdik zaten. Bulgaristan tarafında da, bu Sırbistan tarafındaydık. Bulgaristan tarafında da
Hemen zaten çağırdılar bizi motorları görünce. Arabaları kestiler, bizi aldılar bir kapıda. Sorunsuz geçti hızlıca. Bir problem yaşamadık. Şimdi bugün iyi geldik. Yani geç çıkmamıza rağmen biraz yolda dadadat geldik maalesef Tapagazlı. Zaten Tapagazlı sürmek zorundaydık. Çünkü bu gurbetçi arkadaşlar, ya keşke biz bu rotayı ters yapsaydık. Yani şimdi arabalar hepsi güçlü. Haliyle hepsi şey. Hiçbiri kendi ülkelerinde bu şekilde araç kullanamıyor. Tabii Sırbistan'da kurallar biraz gevşek olduğu için. Ya bu kadar saygısızca, ya ne bileyim, neyse konuşmak istemiyorum bu konuda yani. Bu konuda gerçekten konuşmak istemiyorum. Üzüldüm. Adamlar bize vize vermez. Haklılar ya. Gerçekten haklılar yani. Sofya'ya doğru yol alalım. Tekrar açarız kamerayı. Valla bu kadar görüntüyü nasıl kesip biçeceğim, ne kadarını koyacağım. İşte hatıra diye kalsın diye bir şeyler yaparız vakit buldukça. Çünkü ben o konuda profesyonel değilim, söylemiştim. Çok amatörüz bu konuda. Benden profesyonel bir şey beklemeyin. Konuşmamız da profesyonelce değil. Gayet arada E harfleri, takılmalar, donmalar. Akıcı bir metin konuşmam yok. Hazırlanırsam yaparım tabii de böyle doğaçlama olunca hem trafiğin içerisinde hem de işte trafiğe odaklanıp şey yapmakta bazen konuşamıyorum, donuyorum. Aldım bir anda o tarafa kayıyor. Diyeceksiniz ki iki yetiyi aynı anda yapamıyor musunuz? Yaparız. Ama birinci öncelik güvenlik olduğu için trafiğe odaklanıyorum. Bu iş biraz araba kullanmak gibi değil. Her tarafınızı, yani arabada da öyle de bunda her an 360 derece hakimiyet sağlamanız gerekiyor. Hadi Sofya'da görüşürüz. Biraz böyle yol hafif hafif meyilli, virajlı. Viraj denecek kadar değil işte de en azından biraz aktivite oluyor. Evet, Sofya'nın içine de yavaş yavaş giriyoruz. Tabii malum Sofya trafiği var. Pazar. Tam CBR 1000 galiba, o eski top case takmış arkasında. Herhalde sadece kask koyuyor, o derece ufak çünkü. Evet, geldik bakalım. Sofya'nın merkezine doğru inmeye çalışıyoruz. Otelimiz merkeze yakın bu sefer. Farklı bir konsepte kalacağız. Burayı da gösteririz. Çok sıcak yalnız. Umarım akşam serinler. Biraz kendimize geliriz. Yani vizörü kapatıyorum. Ama boğuluyorum. Eğer durursam şimdi idare ediyorum ama Bulgaristan'ın hatırı sayılır iyi lokantalarından biri zincir. Tefigral. Yani akşam gitmeyi deneyeceğiz. Büyük ihtimalle sıra olacak. Sıra beklemeye de özellikle bu akşam için pek vaktimiz olmayacak. Çünkü yarın Türkiye'ye doğru sürüyoruz. Ve sabah deparımız
oldukça erken olacak. Bu gurbetçi arkadaşlar ile aynı trafikte olmak istemiyoruz. En azından sabah belki biraz kurtarabiliriz dedik. Ya aralarında çok iyi olanları da var. İşte konuşuyoruz, adam yol veriyor. Geç diyor, abi diyor, gel sandviçimiz var diyor. Çok kötü olan da var, bilmiyorum. Yani bunu neye göre mukayese edilecek bu? İşte oranı nedir bilmiyorum. Ya adam demek ki kendini geliştiremiyor ya da insanlığını kaybetmiş, ne bileyim ben. Ama genel itibariyle üzüldüm dedim ya, yani üzüldüm. Sayıları çünkü benim rastladığım en azından bu yolculukta, bu Sıla yolunda yani. Oranları çok yüksek. Bugün yorulmadık da çok ara da vermedik, mola da vermedik. Yani benzin aldık, devam ettik. Rüzgar biraz sersem gibi yaptı. Bir de trafikte işte bu arkadaşlar yordular bizi bugün. Dediğim gibi yani işte Almanya'da düzgün sürüyorlar. Çekya'da çok düzgün sürüyorlar. Macaristan'da düzgün sürüyorlar. Sırbistan'a gelince o işin rengi değişiyor. Evet. Sofya merkezine doğru geldik. Şöyle. Tabii Sofya da mega şehirlerden bir tanesi. Güzel bir şehir, kötü bir şehir değil Sofya. Tarihi konusunda. Bu heykel bir şeydi, bu bir şeydi, o bir şeydi, o bir şeydi. Burada da bir şey vardı galiba, hatırlamıyorum. Şu arkadaş vardı. Vallahi hepsini unuttum isimlerini ya. Bulgaristan, Sofya'ya 3 defa falan gelmiştim. Tarihle ilgili kafamda hiçbir şey tutamıyorum. Sadece görsel olarak kalıyorlar. Çok da tarih meraklısı değilimdir. Daha çok gezmeyi severim. Keyif yapmayı severim. Fatih WhatsApp'tan aradı. Buyurun. Sofya'nın merkezine geldik. Bu arada benim telefon çok güneşten yansıyor. Ha, şimdi görüyorum. Hiç görmüyordum. Ya NC'nin amortisörleri böyle olur mu ya? NC çok ayıp ya. Bu ışıklar değil, ondan sonra dönün. Bu ışıklardan sonra döneceğiz işte. Bakın bu da bir şeydi arkadaşlar. Ben bunları hepsini rehberden dinlemiştim. Sağ olsun adam usanmadan anlatmıştı. Ama kafada tutmadık. Belki de istemediğim için tutmadım. Burada Sofya'da görülecek yer çok fazla. Ve biraz da daha dağınık diyebilirim. Komşu diye gelip bizi durdurup konuşuyorlar.
Evet evet dönüyorsun. Evet 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 aynen öyle dönüyorsun. Bak araba dönüyor zaten gördün. Şimdi dönünce manzara seni biraz büyüleyecek haberin olsun. Böyle hiç beklemediğin bir şeyle karşılaşıyorsun. Nasıl? Nasıl? Çok güzeldi. Ben gri arabanın orayı çekiyorum. Sen de gel abi şöyle. Gel. Ben burayı çekiyorum. Sen de şuraya bir yere park et. Gel. Evet biz bir yerleşelim arkadaşlar. Bir resim çekilelim. Şansımız da boştu. Çünkü burayı pek boş bulmak mümkün olmuyor. Genelde turların hepsi burada oluyor. Önünde de bir çalışma ya da bir şey başlamış. Şimdi otelimize doğru yola çıkalım. Otelimiz de buraya zaten yakın. Bir de yakıt almamız gerekiyor. Yakıt işini sabah bırakmak istemiyoruz. Şimdi Fatih'i bekleyelim. Muazzam. Gerçekten muazzam. Fatih, ben şu gölgeye gidiyorum. Gerçekten güneşte durulmuyor. Gerçekten sıcak. Neyse unuttum. Kulaklık açık kullanıyorum ben. Motora onsuz asla binmiyorum. Zaten 2-3 dakika sonra benzincide duracağız. Onun için gerek yok şimdilik. Hadi bakalım. Gidelim yakıt alalım. Bugünlük son yakıtımız depolara da dolu olsun. Sabah erken depar alıp şu an aslında yanlış durduk ama yapacak bir şey yok. Yani emniyet şeridinde durmamam lazımdı. Emniyet şeridi yaya geçti. Evet. Sofya da güzel bir şehirdir. Ama ben çok fazla ısınamamışımdır. Bir şehirde nehir olmayınca benim için biraz cazibesini kaybediyor. Demeyeyim de tercihim ortadan nehir geçen şehirler oluyor. Eskişehir de benim için güzeldir. Şimdi burada bir benzinci gösteriyor navigasyon ama nerede gösteriyor onu arıyoruz. Burada benzinci olamaz tabii ki, biraz daha herhalde ileride. Böyle fark ettiniz mi bilmiyorum. Gezdiğimiz her yerde koca koca meydanlar var. Türkiye'de yok. Hiç dikkat ettiniz mi? Şu Bulgar amca da üstümüze geliyor. Fırtına çıktı. Tabii yani şu an duyuyor musunuz bilmiyorum, ağaçlardan falan. Şuraya bakın. Biz olmazsa olmaz çünkü yani biz şey yapacağız. Neyse şu an hiç onunla ilgili bir problem yaşamıyorum çünkü çok güzel serinletiyor. Bu arada bu parke taşı artık üstü öyle bir olmuş ki çok fazla kayıyor. Onun için temkinli gitmekte fayda var.
Evet, navigasyonda olmasına rağmen işaretlemedik orada. Eko Petrol yazıyordu. Eko Petrol. Hayır. Bundan sonrakinden. Açıl. Burada varmış, sabah işte alırız ya. Ya da yolumuzun üstünde varsa oradan alırız, bilmiyorum. Şimdi bundan da değil. Bundan da değil, bir sonrakinden. Evet, Ya evet, biz alışık değiliz bu tarz şeylere. Evet. Easy Otel mi, öyle bir şey galiba ya. Şimdi buradan U çizeceğiz. Sağ. Otelin yolu herhalde tek yön. Onun için böyle bir şey yaptırdı navigasyon. Burası işte. Bunun otoparkı kapısı var. Resepsiyona söyleyeceğiz, açacak herhalde. Bak, ok işareti var, gördün. Bırakalım mı diye bir sor bakalım. Vay, biz kapalıya gireceğiz, para vereceğiz. Öyle konuştuk. Dışarıda bırakmak istemedik diye konuştuk. Onlar da tamam diye yazmışlardı. Neyse, biz yerleşelim bakalım bir. Evet, otelimiz bu. Burası açık otoparkı. Şurası kapalı otoparkı. Binada bu. Buradan da yürüyerek şehir merkezine herhalde bir yarım saat falan. İçeriği de göstereyim size şimdi. Resepsiyonu göstermeyeceğim. Zaten yok gibi. Şimdi oteli size biraz göstereyim. Bu kata çıkıyorsunuz. Bizim odamız 7. katta. Burada 3 oda var. 7.05'te ben kalıyorum. Çünkü ödemedik. Böyle ufak bir oda burası. Tabii her zaman gibi darmadağın yani. Kusura bakmayın. Burada ekipmanlar, burada yatak. Burada şöyle sıkıştırdık. Banyosu da bu şekilde. Böyle gayet ufak. Otoparkı var, buranın kapalı otoparkı ve şehir merkezine çok yakın. Dolayısıyla onun için biz seçtik burayı. Otopark için motor başına 2 euro verdik. Kapalı otopark, en azından kafamız rahat yani. Burayı da, bu odayı, kahvaltı yok burada. Konseptleri böyle. Sadece oda. Ufacık bir odanız var zaten. Kaç parayı tutmuştuk? Sanırsam 1.600'e falan tuttuk. Şehir merkezine çok yakın. Yürüyerek ineceğiz çünkü. Vitosa bulvarına geldik. Burası trafiğe kapalı. Şimdi biraz yürüyelim. Karnımızı doyuralım. Çok acıktık çünkü bugün yemek yiyemedik. Biraz ufak kesitler yaparız. Vallahi ben oradaki pistacıdan pizza alacağım. Evet, saat gece 10. Artık otele çekiliyoruz. Sabah çok erken teker döndüreceğiz. Yarın Türkiye yolculuğu başlıyor dönüş. Sofya'yı da burada sonlandıralım. İyi akşamlar.